Hekim, biyolog, antropolog, yazar, editör, siyasetçi. Modern patolojinin kurucusu Rudolf Virchow, çok yönlü bir hekim olması dolayısıyla döneminde salt klasik tıp eğitiminden geçmiş diğer meslektaşlarına nazaran tıbba çok daha farklı bir perspektiften bakıyor. Bu bakışın bir sonucu olarak tıbbın pozitivist karakterinin en sert hissedildiği 19. yüzyıl gibi bir dönemde çıkarmış olduğu Tıp Reformu dergisiyle tıp ve siyaset camiasında büyük bir yankı uyandıracak şu çarpıcı sözü haykırmıştı. Bu sözü söylemeden önce Rudolf Virchow işte Almanya'da, özellikle Berlin'de bir takım hastalıkların oluşması sırasında insanların yaşam şartları, sosyal statüleri, işlerinin ne kadar önemli ve karar verici olduğunu gördüğünden dolayı tıbbın sadece ilgili etkenle, bakteriyle veyahut da virüsle savaşarak insanları sağlıklı kılamayacağını aslında söylemek istemiştir. Yani insanı sağlıklı ya da hasta yapan etkenler sadece mikroplar ya da bir takım patolojik olaylar değil, aynı zamanda içinde yaşamış olduğu toplumla kastetmiş olduğu şey budur. Tıp biyolojik bir disiplin. Fakat doğa bilimlerin değerler, normlar söz konusu değildir. Doğa olduğu gibidir, neyse odur. Tıp aynı zamanda bir sosyal pratik ve hastalık da her şeyden evvel sosyal bir kategori olarak karşımıza çıkıyor bir tarafıyla. Biz şimdi bu sosyal kategoriden, hastalık dediğimiz sosyal kategoriden yola çıkarak biyolojiyi sosyal bir şekilde yorumlamış oluyoruz tıpta adeta diyelim. Ama nihayetinde tıp bir hekimlik uygulaması olarak tanımladığımızda kendimiz dışında başka birisine sağlığı konusunda yardımcı olmak amaçlı. Bu nedenle de başkasını içeriyor zaten. Yani başkasına yönelik hasta, tırnak içinde hasta olarak tanımladığımız toplum bireylerine yönelik bir eylem. Çok genel açıdan bakıldığında bir iyileştirme eylemi olarak bakıldığında, başkasını iyileştirme eylemi olarak bakıldığında sosyal, yani çok genel olarak bakıldığında kaçınılmaz olarak sosyal bir eylem. Bunun dışında uygulama kuramları, uygulama biçimleri, uygulama araçlarını da hesaba kattığımızda bunların da sosyal gerçeklikten uzak olmadığını görüyoruz. Yani bir toplumsal yapı içinde uygulanıyor tıp. Toplumun değerlerinden, önerilerinden etkileniyor. Bu bağlamda her iki açıdan da, yani hem eylem pratiği açısından hem de içinde yer aldığı çerçeve açısından tıbbı sosyal bir bilim olarak tanımlama imkanımız var. Most importantly, what it means is that it is not a dry science. It is a science that involves human feelings. And to me, the most important thing related to this statement by Virchow is that when patients come with an illness, they try to tell their story in fragmented ways, in chaotic ways. Their stories change from visit to visit. And then for cancer patients, whole families come with them. And now stories are changing from mouth to mouth, from week to week, from symptom to sign. And as physicians, we have to constantly make sense of these fragmented, chaotic stories and see, what did I not hear? What did they not say? It's like a storytelling. And so it's a social science in that so much interaction has to go into even understanding what the patient is presenting with. And on part of the physician can't afford to just be a scientist and know certain things about diseases and how to treat them. You have to first understand what is the patient presenting with, and for that you need social skills, you need interactions. That's what it means to me. Karşımızdaki hastaya, bize bir sorunla gelen hastaya, hastalığının kendisinde yaptığı ve onun farkında olmadığı davranışlık değişikliğini hatırlatıp onu organik hastalığı tedavi ettiğimiz kadar yaşamını da tırnak için normale döndürmemiz lazım. Bu da sosyal bir olay. Dolayısıyla sosyal bir bilim derken insan sosyal bir mekanizma. Tıbbını yaptığına bakarsanız en azından benim gözümde mekanik. Yani bir hasta geliyor bana, ben bula testler, tahliller yapıyorum ve tanı koyuyorum.
ve ameliyat yapıyorum ve ilaç yazıyorum. Bu çok mekanik bir olay. Ama o hastalık onu, ilişkilerini, ailesini ne kadar etkiliyor? O hastalıkla kafasında ne kadar yaşıyor onu bilmeme olanak yok. Burada da sosyal yönü geliyor iş. Ne kadar bilirsem ben onun sosyal yönünü, o kişiyi normale döndürmeye, normal yaşamına çekmeye, hastalığın fiziksel olayın kendisinde yaptığı psikolojik yansımalar o kadar yardımcı olabilir. Ve bence asıl doktorluk burada başlıyor. Yoksa herkes ameliyat yapabilir. Ona inanıyorum. Kimse anasını karnından cerrah doğmuyor. Hepimiz belli bir eğitimle öğreniyoruz. İyi bir doktor kavramı olduğuna da inanmıyorum ben. Yeterli bir doktor vardır. Benim tanımıma göre de yeterli doktor hastasıyla hastalıktan öte ilgilenen doktordur. Yani geldiğinde, kontrole geldi en azından. İlk cümlesi ne şikayetiniz var değil, bugün nasılsınız diye başlayan doktordur ki zaten dünyada akım bu yöne gitmeye başladı. O dönem için çok cesur bir sözdür bu sosyal tıp. Yani devrimci bir sözdür. Çünkü onun bulunduğu dönemde işte 1800'lü yıllar bir felsefecilerle hekimler böyle birbirlerine hava atarken diyeyim bu lafı söyleyebilmiştir. Bu çok önemlidir. Aynen şöyle der. Hastalık bir mutlak oluş değildir. Hastalık bir sosyal meseledir. Bu nedenle hekimliğin görevi sadece hastaya tedavi edici yaklaşmak değildir. Hekimliğin görevi o hastalığı korumaktır da. Sadece hekime düşmez bu iş, topluma düşer, en çok da hükümetlere düşer. İnsanların, toplumun sağlık sorunları hükümetlerin sorunudur, toplumların sorunudur diye çok ciddi bir konuya parmak basmıştır. Ve ondan sonra da sosyal tıp kavramı gelişmiştir. Sosyal tıp kavramı ise bence felsefenin en böyle başarılı çıkışlarından biridir. Sosyal deyince sakın anlamayın. Toplumla dolaylı olarak ancak bu toplumda esas görevi birey. Böyle bir şeyin altını çok çizmek istiyorum size. Etrafta çok sevilen sosyal tıp, hatta halk sağlığı gibi kavramlar var. Onlara saygı duymuyor değilim. Ama esasında hekimler onun için yetişmiyor. Yani biz esasında patoloji öğreniyoruz. Aynen Figom öğrendiği de öğrettiği gibi o patoloji insan bozuluyor, o patoloji dolayı. Onun üzerine ona yardım etmeye çalışıyor. Bu arada tabii korunmayı da bilmeniz lazım. Pısmı olduğunu bilmeniz lazım. Ama o korunmayı yaparken, sallarken ana amacımız o değil. Burada esasında önemli bir anlaşmazlık var etrafta. Sağlık ve tıp ayrı kavramlar. Doktor, tıp doktor oluyor. Sağlık ise sağlığın bir parçası hekimlik. Şimdi İngilizcesi bunun health ve medicine kavramı. O bize pek girmedi. Niye girmedi? Köprüler, iyi köprü yapmak, iyi yol yapmak, temiz su, yiyeceğin bulunması, yiyeceğin dağılımı. Bunlar hepsi esasında sağlığın parçası. Hekimin ana görevi bu değil. Zaman zaman burada ciddi bir olay var. Politikacılar hekimlerden halk sağlığını düzeltmelerini de istiyorlar. Bu otoriter rejimlerde çok önemli. Mesela Mao'nun çıplak ayaklı doktorları. Bu sol görüşten bir örnek. Sağdan 12 Eylül ve sonrası. Gönderelim, hekimleri gönderelim. Ya dünya görüşleri ne olursa olsun bütün yöneticilerin popülerlik yolunda hekimlerden yararlanmaları var. Halbuki hekimlerin bu işe çok direnmeleri gerekiyor. Bizim görevimiz esasında miyokard infarktüsüne tanı koymak. Doğru tedavi etmek. Ben örneği vereyim size. Biz yardım ederiz halk sağlığını etmeyen çalışanlara. Ama bizim esas görevimiz bu değil. Ben Mirhol'dan bir tık ötesine götürüp şunu diyebilirim. Aslında tıp bir bilim değildir. Yani sosyal bilim de değildir. Doğa bilimi de değildir. Bir mikrobiyoloji değildir. Bir biyokimya değildir. Bu bilimleri kullanan bir teknik disiplindir aslında. Yani eski deyimli bir çeşit zanaattır bu. Öğrenilebilir bir şeydir. Ustadan öğrenilecek şeylerin olduğu bir şeydir. Yani dolayısıyla tıbbı hiçbir bilimin içine çok sokamıyorum. Ama şunu biliyorum, hekim çok kamusal bir rol oynuyor. Yani hele günümüzde
işte siyasi otoriteden, karar vericilerden, hastaların tutumundan, ilaç firmalarından, bilimden, akademiden, aklına gelebilecek yaşadığı yerdeki inanışlardan filan etkilenen, onları harmanlayan ve o şekilde yapılabilen bir mesleği yapmaya çalışan bir kişidir. Dolayısıyla aslında biraz ben mesela pür pak tamamen kendini tıbba adamış bir hekimin yeterince pratikte iyi hekimlik yapabileceğini çok düşünmüyorum. Yani insanın biraz insana bakışta bir derinliğinin olması lazım. İyi bir empati yeteneği olması lazım. Sempatinin ne kadar yanlış olduğunu iyi biliyor olması lazım. Yönetebiliyor olması lazım. Yani bütün bunları düşünürseniz aslında çok fazla değişkeni var. Virchow'un muhtemelen dikkat çekmek istediği şey de bu söylediklerim. Tabii Virchow zamanında bir siyasi gazete çıkarmış, Bismarck döneminde barikatlarda çatışmış falan. Ciddi anlamda sosyal tarafı olan da bir adamdır. Yani Virchow sadece bir tıp adamı değildir. Dolayısıyla bu tanımını da çok yadırgamamak gerekir. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da çok dikkat eder buldum bu söylediğini.